Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür Evet, ederim. operatör doktor Selçuk Çekmeceli, göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Evet. Ama bugün göz sağlığından değil de göz estetiğinden bahsedeceğiz. Bana böyle şey gibi geliyor ya. Bana kim lazımsa o geliyormuş gibi geliyor. Çok acayip. Kendimi acayip iyi hissediyorum. Benim çünkü göz çevresiyle ilgili çok büyük sorunlarım var. Ama önce hocam sorsun, sonra ben size bayağı Burcucuğum, ağlayana kadar sorular sordum. Ben doktor arkadaşları davet ederken seni düşünerek çağırıyorum. Teşekkür ederim, çok mersi. Ama benim sorularıma da hazırlıklı olsunlar söylerken. Zor soru soruyor, ona zor göre değil. çok zor Sizin soruyor. değil, Sizin böyle ihtiyacınız yok öyle görünüyor ama. Çok Yok var. Var. Buyurun hocam, sorun ben de soracağım. Şimdi göz çevresi, göz zaten herkesin kendine özgün güzel bir gözü var. Ama bunun çevresinin estetiği var. Estetik yapmak zorunda kalıyoruz bazı zamanlar. İşte altta yağlar torbalanıyor, torba oluyor. Üst uzuyor, gözünüzü kapatmaya çalışıyor. Veya onun haricinde daha bir sürü değişik estetikler var. İşte badem göz estetiği, şu bu falan. En sık yapılan bir göz doktoru olarak size gelen hastalarda en sık yapılan operasyon hangisi? Operasyon olarak en fazla karşılaştığımız bu müdahalede üst göz kapağının sarkması, cildin ve cilt alt dokusunun beraberce sarkması ve bunun beraberinde getirdiği hastalar için sadece estetik olarak değil, ağırlık, yorgunluk şikayetleri, görme alanı daralma, bir takım şikayetleri tabi beraberinde getiriyor. Aynı zamanda bakışları yorgun ve yaşlı olarak gösteriyor. Olay böyle olunca psikoloji de beraberinde bozuyor. Bize de en çok üst göz kapağından buna ait şikayetler gelmekte. Ve benim en çok yapmış olduğum hem üst hem alt göz kapağının torbalanmaları, bunların aşağı doğru sarkmaları, bunun vermiş olduğu sıkıntıları düzeltiyorum. Psikolojisi bozuluyor deyince o kadar çok psikolojim bozulmuyor ama takıyorum yani, çok ilginç bir şey. Ben böyle yıllardır da söylüyorum açıkçası, hani sunuculuk, televizyona çok çıktığınız zaman tabii ki ister istemez makyaj da yaptırıyorsunuz. Benim şöyle bir sıkıntım var. Normalde kendim normal günlük hayatta çok fazla makyaj falan yapmıyorum. Böyle beni çok da fazla rahatsız etmiyor göz kapağımın düşük olması. Nasıl adlandırırsınız bunu? Gözüm mü düşük, göz kapağım mı düşük? Hayır, göz kapağı düşüklüğüyle bir yalancı düşüklük var, bir de gerçek düşüklük tamam, var. benimki ne sizce? Gerçek düşüklükte kasın kendisindeki fonksiyon bozukluğu yok, var. benimki Sizinki yalancı düşüklük. Yalancı Sarkma düşüklük değil. olarak söylenebilir ama az önce belirttiğim gibi sizin öyle ciddi anlamda sıkıntınız yok. Ama tabii düzeltiriz eğer gelecek olursanız. O ayrı mesele. Aynen, ben de şöyle bir şey Müdahalenizi oluyor. yaparız. Yani şimdi mesela tabii böyle bir iş yaptığımız için ister istemez burada bir açıklık olması Tabii. gerekiyor, bizim tahmin edersiniz gibi. Burada böyle mesela far falan sürüyorlar. Mesela benim gözümde şu an kahverengi far var ama görmüyorsunuz çünkü kapanıyor. Öyle bir durumum var benim. Ben ondan rahatsızım mesela ama yani böyle şimdi şey falan da söylüyorlar anladığım kadarıyla. Çok basit ameliyatlardan bahsediyoruz Ameliyat artık. gerçekten çok basit. Yani ortalama olarak 2 göz için müdahale 45 dakika gibi süremizi alıyor. Lokal anesteziyle yapıyorum. Hasta kesinlikle ağrı duymuyor. Gözü kapatmıyorum. Açık olarak evine gidiyor. 5 gün 1 hafta sonrasında dikişler alıyorum. Şişme, ödem falan ne bileyim. Ciddi anlamda yani bu yaş grubu için olmaz. Yani ileri yaş gruplarda değişen boyutlarda siz gençsiniz sonuçta. Varsınız. Botoks 20'li yaşlarda dahi gerektiği Evet, herkes onu takdirde söylüyor. yapmak icap ederse doğru bir hareket olur. Çünkü kalıcı derin çukurlukların oluşması botoksa düzelmez. Kırışıklıklar kaldıkça kaslarda aşağı doğru çökmeler ve olukların oluşmasına sebebiyet Yer verir. yapmaz. Halbuki botoksla bu erken dönemlerde müdahale edildiği takdirde 6 aylık periyotlarla bu pozisyona gelmesinin önüne geçilmiş olur. Eğer bekletilecek olursa bu da oraya dolgu yapmak veya başka müdahaleler yapmamız gerekmekte. Onun için herkese gerekebilir botoks. Zaten kırışıklıkların oluşması yaştan ziyade genetikle ilgili bir olay. Yani bazı insanlar gerçekten bizim yaşlanma süreci dediğimiz olaya çok geç olarak genetik kodlanmadan dolayı karşılaşabiliyor. Kimisinde ise bu süreç çok daha erken başlayabiliyor. Tıbbi olarak yaşlanmanın yaş sınırı aslında 65 yaşına kadar artık genç nüfus kabul ediliyor. 65 ile 75 arası orta yaş grubu, 75'ten sonraki yaşlılık 90 sonrası ihtiyar olarak isimlendiriliyor. Yani aslında sınıflandırma bu şekilde. Ancak dediğim gibi botoksun yaşı çok erken yaşlara dahi icap edildiği takdirde yapılması doğru olanı. Gecikmiş botoks yine etki eder tabii ki. Kişileri biraz daha rahatlatır ama
erken döneme göre aldığımız randıman çok sağlıklı Ekstra olmayabilir. takviyeler almak lazım. Belki kolajen takviyesi, Evet. belki PRP yaptırmak lazım, şey yapmak lazım. Çünkü belli bir yaştan sonra bir tek kırışıklığı açmak yetmiyor. Kırıkları da düzeltmek gerekiyor. Peki at göz kapağı operasyonuna gelelim. Gözlerimizin altı torba torba oluyor zaman içerisinde. Yani 20'li 30'lu yaşlara kadar hiç problem yok ama 30'lu yaşlardan sonra bir bakıyoruz göz altında torbalar var. Bu torbaların içindekilerini su veya ödem zannedenler var. Bunların yağ petleri olduğunu, gözaltı yağ petlerinden oluştuğunu biliyoruz. Peki bunun operasyonu zor mudur? Bizi izleyen seyircilerimize ne tavsiye edersiniz? Şimdi alt göz kapağımızda, ki bu üstte de aynı şey geçerli, orbita dediğimiz boşluğu dolduran yağ yastıkçıkları var. Bu yağ yastıkçıkları normalde septum denen çok ince bir zar, hepimizde vardır. Öne doğru gelmesini engellenir septum dediğimiz zarla. Fakat yaşlanmayla beraber zarın kendisi de incelmekte. Alerjik gözlerde aşırı derece kaşıma, güneşe uzun süreli maruz kalmalar bu septumun zayıflamasına sebebiyet vermekte. Dolayısıyla öne doğru gelen yağ yastıkçıkları hem şişkin bir görüntüye, yaşlı bir görüntüye sebebiyet vermekte ve bu da estetik yönden düzeltilmesi gereken pozisyonu yaratmakta bize. Bunun müdahalesini üst göz kapaklarında özellikle çizgi hizasından, alt göz kapağında ise eğer dıştan yapıyorsam kirpik diplerine çok yakın yerden kesi yaparak girmekteyim. Ve bunu yaparken de bazı zamanlar içeriden konjonktüva tarafından da girerek bu yağ yastıkçıklarını almamız söz konusu. Ancak unutmamak gerekir ki yağ yastıkçıklarını tamamıyla boşaltmak da doğru değil. Eskilerden bu böyle yapılırdı. Tamamını çıkarma gibi pozisyon. Ancak bakıldı ki bu defa kadavra yüz denen çökmüş yüzlerin ortaya çıktığını gördük. Bunun yerine yağ yastıkçılarının tamamen alınması yere gerekli miktarda almak veya bu yağ yastıkçıklarında transpozisyon yaparak yerlerini değiştirmek daha doğru bir yaklaşım olur. Dolayısıyla çok daha genç bir yüze, çok daha mutlu bir yüze yaratmamız söz konusu. Nereden giriyorsunuz hocam? Kirpik tiplerinden giriyoruz. Dıştan Alt müdahale tarafı, yapacak alt olsak için konuşuyoruz değil mi? Veya kapağın iç kısmından konjonktüva tarafından girerek bu yağ yastıklarını almamız söz konusu. Ve bu operasyon az önce de belirttiğim gibi lokal anesteziyle yapılıyor. Ve gerçekten tabii uygun pozisyonlarda almak gerekiyor. Bir daha belirtiyorum. Alt göz kapağını lokalle mi yapıyorsunuz? Lokalle. Süper. Altta lokal, üst Çok göz iyi. kapağı da lokal olarak lokal Çok iyi. anesteziyle. Peki tedaviden kaç gün sonra alt göz kapağındaki yağları aldık. Kaç gün sonra sosyal hayata dönebiliriz? Normal olarak 7 gün sonra dikişleri alıyorum. Ancak hastamız normal sosyal hayatına 3 gün 5 gün sonra da dönebilir. Sadece ilk gün buzların şeylerin daha doğrusu hematomun, ödemin oluşmaması adına buz uygulaması hastalarımıza sık olarak öneriyoruz. Ancak gerçek anlamda dikiş alındıktan sonra 1 hafta 10 gün içerisinde normal hayatına döner. Yüzün tam oturması da ortalama olarak kişiden kişiye bu değişmekle beraber 3 haftayı bulur. Ama sosyal yaşantısına dikiş alındıktan 3 gün sonra döner, makyajını yapar ve 10 günlük bir Dikiş için süre. soruyorum, son sorum olsun bu. Dikiş dediğiniz için soruyorum. Ne kadarlık bir açıklıktan giriyorsunuz? Şimdi açıklık derken kirpik diplerinden uzanlamasına kirpik dibi boyunca Tamamen giriyoruz biz kesiyorsunuz. bunu. Ha, okey, tamam. Evet. Zaten açtığımız yeri de kontinu özel dikişlerle kapatıyoruz sonuçta. Gizli olduğu için bu bölgede öyle hastalarda rahatsız edici boyutlarda iz kalması da söz konusu değil. Yani baktığın zaman hiçbir şey görmüyorsun. Zaten kirpik Ameliyattan dibi 7 yani gün sonuçta, sonra aynen. ameliyat olmadım desem başın ağrımaz. Ama sen zaten olduğun her şeyi fazlasıyla söylediğin Mandal için. tak, gözüme mandal tak. Gözüne mandal Kendi tak. aramızda esprimiz. Çok çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz Ben için. teşekkür ederim. Rica ederim. Ama korkmasınlar yani sonuçta lokal olarak yapılabilen herhangi bir lokal anesteziyle yapılan herhangi bir ameliyatın çok da fazla böyle insanları korkutmayacağını düşünüyorum. Kesinlikle hastalarla muhabbet, sohbet Ya, ederek bu ameliyat dünyanın en güzel şeyi. gerçekleştiriyoruz. Lokal anestezi var, ağrı kesinlikle yok. En güzel tarafı ameliyattan sonra gözü kapatmıyoruz, açık yürüyerek geliyor. Hasta aynı gün evine yürüyerek dönüyor. Daha ne Yani istiyorsun? büyütülecek bir ameliyat değil. Onun Rahatsız için oluyorsanız kurtulun. kesinlikle rahatsız olan herkesin rahatlıkla Vallahi. olacağı bir müdahale. Oh mis. Evet efendim göz estetiğini göz hastalıkları uzmanından yani TR'yi TR'ciden dinlediniz. Hem sakinliğiyle hem de konuya hakimiyetiyle bence beni rahatlattı. Sizi ne yaptı bilmiyorum. Devam ediyoruz.